Evet, KTM Adventure 390 ile bir gün geçireceğiz. Arkadan bir tane CRF geliyor. Yan yana görelim. Ben bunu yıkayayım teyze. Teyzeciğim, bunu nasıl açıyorsun? Nutella'nın gizli bir tarafı. Hoş bulduk. Evet, ben de seni seviyorum. Evet, ikisi de burada. Ben bunu yıkayayım teyze. Evet, videonun asıl kısmına başlamadan önce bir benzin alıp yıkayayım dedim. Şu an gösterge yanıyor. Bakalım depo ne kadar da olacak, onu da görmüş oluruz. Teyzeciğim, bunu nasıl açıyorsun? Nutella'nın gizli bir tarafı. Hoş bulduk. Bu tersi açılıyormuş. Motor emanetti abi. Ne kadar? Fullleyebilir miyiz? 80'li 80'li 160. Allah neler yaratmış. Evet, motoru temizledik. Biraz kurusun, ondan sonra yola çıkacağız. Bu arada aldığımız benzine bakalım. Şu fişti, hemen söylüyorum. 11.7 litre almış. 605 liraya depo fullenmiş gösterge yanarken. Biraz sakin bir yere geleyim istedim. Motora ilk defa bindim çünkü. Şöyle ben de rahatça inceleyeyim. Dumpa. Burayı ne kirlendi hemen. Niye böyle? Evet, KTM Adventure 390 ile bir gün geçireceğiz. Bu seriyi denemek istiyordum. Adventure 390 ya da 250'yi. Çünkü Eylül 2024'te CRF'yi alırken bu iki modele de göz dikmiştim. Fakat o dönem Honda liste fiyatının tamamını taksit yapabiliyorken KTM yapamıyordu. O yüzden Honda seçmemin nedenlerinden birisi de buydu. Şöyle etrafında dolaşayım. Bu bir inceleme videosu olmayacak aslında. Oturduğumda neler hissediyorum, dışarıdan bir kullanıcı olarak görüşlerim neler, bunları sizinle paylaşacağım. Hadi gelin başlayalım. Evet, yola çıkmadan önce bir ekrana bakalım. Neler var? Ready to Race yazısıyla bizi karşılıyor. Burada fonksiyon tuşları var, selektör var, sinyal tuşları ve korna. Burada sadece sinyal tuşunun kalitesini çok beğenmedim. Biraz sallanıyor. Bir tık daha iyi olabilirmiş. Diğeriyle ilgili bir problem yaşamadım. Kill switch ve çalıştırma düğmemiz de burada. Fonksiyonlarına bakalım. Hemen trip data demiş. Burada genel bilgi 1, trip 1, trip 2 uyarılar. Sürüş modu neler varmış? Street Offroad. Güzel ayırmış. Motosiklet demiş. MTC açık kapalı. Bu bir güvenlik sistemi ama ne olduğunu bilmiyorum. Diğeri de ABS yol offroad. Offroad'da büyük ihtimal arka ABS'yi kapatıyordur. Ayarlar demiş. Favoriler, hızlı seçim 1-2, Bluetooth, tema, vites aydınlatması, saat, birimler, dil, servis, ekstra fonksiyonlar. Ekstrada ne varmış? MTC demiş, CABS demiş. Bunlar tıklanmıyor ama. Yani tıklıyorum, bir şey olmuyor. Bir de gelirken şöyle bir şey keşfettim. Şu tuşa bastım mesela, Trip 1 geldi. Trip 1'de 1526 kilometre yapılmış. Ortalama yakıt 100 kilometrede 4 litreymiş. Bence iyi, fena değil. CRF'de de 3.4 250'lik bir motor olmasına rağmen. Ortalama hızda 42 demiş. Yani biraz şehir içi gibi düşünebiliriz. Burada 12 voltluk bir çakmaklık soket var. Bu güzel. Şuraya da Remove for GPS Mount demiş. Bunu söküp buraya GPS takabiliyorsunuz ama çok kurcalamak istemedim. Emanet motor olduğu için. Arkada da Desantman'ın bir çantası var. Bunun alüminyum kalitesi güzel, hoşuma gitti. Bende Shad'ın TR41 modeli var. Yalnızca kilit mekanizması hoşuma gitmedi. Açarken çok zorladı beni. Bunu çeviriyorsunuz. Şu an mesela kilidi açtı aslında. Sonra şunu çevirip kaldırdığınızda çanta açılıyor. Çantanın içi de güzel bu arada. Şu kaplamasını da beğendim. Yine benim TR41 modelinde herhangi bir kaplama yok içinde. Direkt olarak plastik kısım gözüküyor. Bunu da gayet güzel kaplamışlar. Tek beğenmediğim nokta şu anda da cebelleştiğim kilit mekanizması oldu.
Şöyle. Motora oturur oturmaz şunu söyleyebilirim. Hakimiyet açısından çok güzel. Oturuş pozisyonum rahat. Motora hakim hissediyorum. Ben bir tık daha böyle dik oturmayı seviyorum motorda. Bana o keyfi veriyor. Şu elcik korumalar çok güzel bence. Benim motordakiler bu kadar iyi değil. Oturuş pozisyonunun dik olduğunu söyledim. Ama gösterge ve rüzgarlık bir tık aşağıda kalıyor bence. Yani benim şahsi görüşüm. Tabii ki de bu herkes için farklıdır. Adventure bir motorda biraz daha böyle yüksekte dik, aynı tır kullanıyormuş gibi bir hissiyat arıyorum. CRF'de onu hissediyorum mesela. Dik, güzel ve göstergelerin hepsi önümde. Direkt olarak baktığımda görüyorum. Bununla bir tık daha kafamı eğmem gerekiyor göstergelere bakmak için. Problem mi? Çoğu kişi için olmayabilir. Zevk meselesi. Bu motor biraz daha yol odaklı yapılmış. CRF biraz daha arazi odaklı yapılmış. Ama bir tezatlık var. Ön cam konusunda. CRF'nin ön camı yüksek, bununki alçak. Orada mesela neredeyse kaskıma kadar rüzgarı kesebiliyor. Burada göğsüm de rüzgar alıyor. Aslında daha yol odaklı bir motor olduğu için daha çok hıza ve hızdan dolayı da rüzgara maruz kalacağım. Neden bir terslik var anlayamadım. Keşke ön cam biraz daha yüksek olsaymış. Bu konuda biraz eksi yazdı. Evet, motorun frenleri güven veriyor. Bu konuda gerçekten başarılı buldum. Aynı zamanda viraj içinde de lastikleri de güzel. Ya beni yarı yolda bırakır mı gibi bir düşünceye kapılmıyorsunuz. Hazır kasise gelmişken amortisörlerden de bahsedeyim. DZ biraz sertleştirdiğini söyledi amortisörleri. Ona rağmen güzel bence. Yani Türkiye yollarını kıyasladığımızda bozuk olduğunu düşünürsek amortisörler güzel iş yapıyor. Çok hafif sertler. Çok hafif. O da hani biraz daha spor bir hava katıyor motora. Herhangi bir olumsuzluk katmıyor. Evet, yol boşken biraz yavaşlayayım ve sesinden bahsedeyim. Sesi düşük devirlerde tatmin etmedi beni ama yüksek devirde 6000-8000 arası şimdi göstereyim. Çok güzel, yani keyif verici bir sesi var. Ama düşük devirlerde aşırı tatmin etmedi. Arkadan bir tane CRF geliyor. Yan yana görelim. Mesela CRF viraja çok fazla yatamıyor. Lastiğinden ötürü. Ama bunda öyle bir problem yok mesela. Gayet güzel yatırabiliyorum. Daha da yatar aslında ama şu an hızım ve konumum doğru değil. Evet, trafik sıkışmış ve biz de düşük süratteyken şunu söyleyebilirim. Düşük hızda dengesi çok güzel motorun. Bana bayağı rahat geldi düşük hızlarda kullanımı. Hazır dur kalktayken şunu söyleyebilirim. Normalde benim motor CRF biraz daha yüksek bundan ama oturduğunda çok çöküyor. Bunun amortisörü sert olduğu için o kadar çok çökmüyor. Her ikisinde de şu an mesela üzerindeyken ayak pozisyonum neredeyse aynı. Boyum 1.83. Mesela iki ayağım tam bazen basıyor, bazen bir tarafa çok az daha abanmam gerekiyor. Yani diyeceğim o ki motor dışarıdan gözüktüğü kadar alçak değilmiş aslında. Motorun birinci vitesi çok canlı bu arada. Bayağı güzel gidiyor. Şu an zaten şehir içindeyim. Son hız gibi bir denemem olmayacak. 140-150 rahat görüyor uzun yoldayken. Evet, şimdi biraz 250 cc 390 cc karşılaştırmasına gitmek istiyorum. Bunu hem şehir içi hem şehirler arası olarak ayıracağım. İlk şehir içinden başlayayım. Şehir içinde 250 cc'de 390 cc'de gayet yeterli bence. Sadece çok nadir durumlarda herhangi bir kazadan kaçınmak için gazı açman ve oradan uzaklaşman gerekiyor. 250 cc burada biraz daha güçsüz kalabiliyor. Yani, 390 cc'lik bir motor daha kolay kaçıyor. Bu nadir anlarda bir tık daha güvenlik sağlıyor olabilir. Onun dışında dediğim gibi ikisi de gayet yeterli.
şehirler arasındaysa 250 cc bir motor tatmin etmemeye başlıyor uzun yolda. Çünkü artık son hızlara geliyorsunuz. Motor titremeye başlıyor. Hani artık 130'ları, 140'ları görsen de. Ama bu makineyle uzun yola çıktığınızda hız sınırlarını ihlal etmeden gideceğim derseniz gayet keyifli bir şekilde size yeterli olur. Şunu söylemeden geçemeyeceğim kesinlikle. Bu motoru sürerken aşırı keyif aldım. Motorun bir ruhu var, hissediyorsunuz. Bazı motorlarda böyle sürüyorsun, daha da yüksek cc olmasına rağmen keyif vermiyor sana. Güzel olmuyor ama bunda öyle bir şey hissetmedim. Bana gayet neşeli geldi. Evet, deniz çok güzel ama hava hiç güzel değil. Buz gibi. Parmaklarım uyuşuyor şu an. Artçı konusuna gelecek olursak, sele aslında iki parça halinde. Benim şu an kalçam tam kendi oturduğum kısmın sonuna denk geliyor ve gayet güzel beni dengede tutuyor. Arkadaki kısım da artçı için olan kısım gayet yeterli bence. İki kişi rahatlıkla binebilir bu motora. Aynaları beğendim. Kör noktamaz. Sadece şu plastik başka bir şeyler değiştirirse daha güzel olurmuş. Önden oldukça rüzgar yiyorum. Şu an direkt boğazın kenarındayım. Ve hava çok rüzgarlı. Zaten sesten de anlaşılıyordur. Ön camın eksikliğini hissediyorum. Dörtlü yok. Buna basınca yok, bu kapatmaz zaten. Evet, motorda dörtlü yok. Evet, ben de seni seviyorum. Şimdi tünele geliyoruz. Bakalım siyaha dönecek mi kadranımız? Döndü. Evet, hazır arkam boşken bir ani fren yapacağım. Ön lastik direkt oturuyor. Çok güzel bir şekilde oturuyor. Evet, sonuç olarak bu motor alınır mı? Kesinlikle alınır. Motorun bir ruhu var ve size keyif veriyor. Gücü yeterli, dengeli, sürüş dinamikleri iyi. Ben çok memnun kaldım. Söyleyebileceğim bir eksi, ön camın bir tık daha yüksek olabileceği. Sizin herhangi bir sorunuz veya belirtmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.